Bugün karşınızda Almanya'dan Türkiye'ye hızlı bir giriş yapan Juwel markasının küp akvaryumunu inceleyeceğiz dostlar. Görmüş olduğunuz bu ürünü Juwel'in Bursa bayisi olan Aquashop Gökhan Topuz abimiz dedi ki al kardeşim bu ürünü tanıt, incele, A'dan Z'ye en şeffaf şekilde suyunu sık dedi. Tamam abi dedim, o iş bende. Şimdi kutuyu açmadan önce size C3 Plus Almancamda kısa bir genel kültür bilgisi vereyim. Almanca'da Japonca'nın J harfi yot diye telaffuz ediliyor. Buchstabiere. Bunu okurken Juwel diye değil, Juwel diye okuyoruz. Bilginiz olsun. Belki bir işinize yarar. Bu bilgi de böyle. Bendeki model Juwel'in VioCube 54 modeli. Bu ürünlerin iki renk seçeneği var. Biri beyaz, biri siyah. Bize gelen ürün siyah arkadaşlar. İçinde kendi filtresi ve kendi ısıtıcısı olan bir akvaryum seti aslında. 54 litrelik bir akvaryum olduğunu söylemiş. Ölçüleri yazıyor. 41-36-47. Aydınlatma tarafında Novolux LED 40 Neo varmış. Filtre kısmında BioFlow S. Motor gücü de saatte 300 litre çevirdiğini söylüyor. Isıtıcı da 50 wattmış. Burada filtre medyasının dizilimini göstermiş. Isıtıcıyı, pompayı vesaire her şey kafa mod, cartçut hepsinin montajını burada göstermiş. Sonunda incelediğim bir üründe Türkçe başlık var abi. Türkçe açıklama var ya. Buradan Almanya'ya selamlar ya. Dankeschön. Türkçe talimat olan bir ürün geldi, şu an gurur duyuyorum. Tekrar hatırlatayım. Juwel bir Alman markası. Türkiye'ye yeni giriş yaptı. Hem Juwel'e hem de Aquashop'a teşekkür ediyoruz ve kutu açılışına geçiyoruz. Şöyle kutuyu önce bir açayım. Biraz zor olacak benim için. Şöyle devasa bir kutu çıktı. Şunu kenara alayım. Akvaryumu da masaya alayım. Detaylı inceleyeceğiz rahat rahat. Akvaryumu görmüş olduğunuz sağ tarafında bir filtresi var ve ısıtıcıyı da buraya koyuyoruz bu arada. Üzerinde şurada bir etiket yazmışlar. Wasserstand diye. Waterline, yani su çizgisi. Buraya kadar su doldurun diyor. Arkasında da şurada bir kontrol numarası var. 06.05.2026 tarihinde üretilmiş. Daha taptaze bir akvaryum abi. Ve bu ürünler de 2 yıl garantili bu arada. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Dilerseniz şu akvaryumu şöyle alayım ve şu kutuya geçelim. Burada içindeki ürünler zaten belirtilmiş. Isıtıcısı var. EcoFlow dediği motoru, tüp bir aydınlatması var. BioFlow S dediği aslında şu hazne ve filtre medyaları da bunun içindeymiş. İçinde BioPet, BioCarb, Nitrax, BioPlus Fine bayağı dolu dolu gibi görünüyor. İlk başta akvaryumumuzun kapağı çıkıyor dostlar. Onu da şöyle hemen göstereyim size. Akvaryum kapandığında şöyle oluyor. Burada ürünün teknik datası var. Buna gelmişken şunu da söyleyeyim. Juwel akvaryum setinin farklı ölçülerde, farklı hacimlerde akvaryumları da var arkadaşlar. Bu küp versiyonu. Dilerseniz dikdörtgen versiyonları da var. Sehpalı modelleri de var. Aşağıdaki linkten Juwel'in diğer akvaryum setlerini de inceleyebilirsiniz bu arada. Burada dediğim gibi teknik datası var. Burası da garanti belgesi. Bakayım Türkçe yazıyor mu ya? Kurban olduğum ya. Bak. Allah var. Mein Deutsch ist nicht gut, aber ich kann sprechen Türkisch oder English. Neyse bunu yapamadım. Burada güvenlik talimatları varmış. Bakmıyoruz. Vay. Bak bunu ilk defa bir akvaryum setinde gördüm. Boru temizleme için harbi göndermişler. Bunu kenara aldım. Şöyle bir kutu var. Motor galiba. Yok, adaptörmüş. Şık bir adaptör çıkıyor. Bu muhtemelen aydınlatmanındır diye tahmin ediyorum. Şöyle 50 watt bir ısıtıcımız var. Tepeden ayarlamalı. Bu da yine Juwel'in kendi ısıtıcısı. Ve burada da akvaryumumuzun aydınlatması var. Bu arada bu akvaryumun aydınlatması da low-tech bitkiler için kullanabiliyoruz. Kriptokorinler, anubias türleri, işte busafilandralar, mos türlerinde de kullanabileceğimizi söyledi Gökhan abi. Bu armatürün ışığını da birlikte test edip göreceğiz. Hemen bunu da kenara alıyorum. Bu da filtremizin kapağı. Şöyle bir tutamaç var. Askı. Bunu birazdan bakacağız. Şöyle 2 tane kroşe var. Bunu da kenara aldım. Hala broşür çıkıyor. Almanlar seviyor bu işi bak. Bunlar da Juwel'in kendi filtre medyaları arkadaşlar. Bunu da ekrana koyuyor olacağım. BioPet, BioCarb, Nitrax, BioPlus, BioPlus Fine, Carbox, Cirax, Forax, Amorax. Ya baya fazla filtre medyaları varmış bu arada. Aha yine bir tane daha broşür çıktı. Sürekli bir broşür çıkıyor. Hemen bakın burada göstermiş mesela siyah takımın şöyle akvaryum setleri var. Dilerseniz bunları dolapla da alabiliyorsunuz. Dolapsız da alabiliyorsunuz. Nitrax adında bir yeşil sünger çıkıyor. Bir adet mavi sünger çıkıyor ama bunda yazmamışlar. Şöyle bir elyafımız var. Şöyle bir siyah sünger daha var. Ne demiş? Schutzvoll entfernen und kurz fließendes Wasser halten demiş. Bu kadar Almancam yok.
Koymadan önce sudan geçirin mi diyor. Ne diyor? Anlamadım ama buna da bakarız. Bu da medyaları dizip filtre haznesine koyup aldığımız aparat herhalde. Taşımaya yardımcı olacak diye düşünüyorum. Şöyle bir aparat var. Bu da filtremizin çıkışı. Bunun ucunda da bir kauçuk conta var. Ve son olarak da filtremizin güzel şık bir motoru var. Saatte 300 litre çevirdiğini söylüyor. Bizim akvaryum için gayet yeterli. İçinden çıkan bütün ürünler bu arada arkadaşlar Almanya'da üretilmiş Juwel'in kendi ürünleri. Çin'den gelen fason ürünlerle karıştırmayın. Onu belirteyim en başta. Yani yiğidi öldürüp hakkını veririz biz biliyorsunuz. Çoğu marka Çin'de fason ürettiriyor. Sonra çakıyor makıyor. Normalde ben çok fazla böyle kullanım kılavuzu montaj talimatlarına bakmam. Fakat şu filtre olayına çok fazla karışık şeyler var gibi geldi bana. Önce şöyle bir bakacağım. Daha sonra kurulum yapacağım. Gördüğüm kadarıyla böyleymiş bu arada. Şunun en altına mavi geliyor. Bunun üstüne yeşili koyuyoruz. Daha sonra bu geliyor. Daha sonra da bu geliyor. Sıralama şu şekilde. Mavi sünger, yeşil sünger, siyah sünger ve en üstte elyaf olacak. Dilersek ilerleyen günlerde bunun içine de seramik malzeme koyup biyolojik medya ile destekleyebiliriz. Ama ben tamamen bu ürünü orijinal geldiği gibi alıp denemek istiyorum dostlar. O yüzden bunları kullanacağız. Şimdi akvaryumun filtresini hemen buraya takalım. Size şöyle bir göstereyim abi içine. Motor takacağımız kısım var. Şurada da çıkış kısmı var. Filtre medyamızı ayarlıyoruz. Bu tutamaçın şuralarında iğneler var. Şöyle. Bunlar süngerin kaymamasını sağlıyor. Sabit kalmasını sağlıyor. Şu tutma aparatının ilk katına yani en altı katına mavi süngeri koyuyoruz. Tamamen kendi talimatlarına göre ilerliyorum. Bunun üstüne yeşili koyuyoruz. Bunun üstüne şu siyah süngeri koyuyoruz. Şöyle. Daha sonra da en üstte elyafı koyuyoruz. Şimdi gelin bir deneyelim. Evet şöyle sıralamayla yavaşça koyuyoruz abi. Tamam tatlı sıkı yaptım bıraktım. Sırada geldi motor işine. Şu motoru da şurada. Zaten burası çok basit. Gösterme bile gerek yok. Bunun yuvası var altıgen. Motoru direkt oraya oturttum abi. Zaten kendi contası var. Çıkış dirseğimi de aldım. Buradan ittirerek motorun ağzına takıyorum. Bunu da taktık. Bu da ısıtıcınınmış bu arada. Isıtıcıyı buna geçiriyoruz. Şu şekilde. Bunu da şuraya koyuyorum ve bunun burada bir yeri var abi. Tak. Isıtıcıyı da aşağı doğru ittiriyorum. Bir yere kadar gidiyor zaten ve burada sabit kalıyor. Gayet kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Bak bu olayı sevdim. Şu aparat olayını sevdim. Son olarak da filtremizin şöyle bir kapağı var. Kapağımızın altında 3 adet delik var. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu ışığı buralardan istediğimiz hizaya koyabiliyoruz. Ön tarafımı daha çok aydınlatsın, arka tarafımı, orta tarafımı diye. Ben şimdi armatürümü ortalayacağım arkadaşlar. Şuraya koyacağım. Demin görmüş olduğunuz kroşelerde armatürü sabitlemek içinmiş bu arada. Şu çizgiler görmüş olduğunuz kesik gibi duruyor bakın. Şu yanlardan 2 tane çizik kesik yer var. Bunlar buradaki artış şeklinin ortasına şöyle oturacak dostlar. Gördünüz mü? Ben bunu böyle kullanacağım şimdilik. Bu tarz ürünlerde işlem yaparken tatlı sıkı dediğimiz versiyonda sıkın. Hayvan gibi abanmayın, kırarsınız arkadaşlar. Dikkat edin buna. İkinci aparatımı da aynı şekilde takıyorum. Tatlı sıkı yapacağız buraya da. Armatürümüzü şöyle pat pat koyduk. Şurada zaten kablo kanalları, kablo çıkışları var. Dilersek bu kablo tarafını buraya da alabiliriz. Ters çevirebiliriz armatürü. Evet, akvaryumumuz hazır. Şu aydınlatmayı bir deneyelim abi. Vallahi çok merak ettim. Bu arada aydınlatma aç kapa kumandalı arkadaşlar. Göstereceğim şimdi. Timer ya da düğme yok. Şöyle. Adaptör de doğru tahmin. Akvaryum armatürünün adaptörüymüş. Jacklı bir adaptör. Kablo boyu da şöyle 1 metre sanırım. 1 metrede bir kablo boyu var. 1 metrede armatürün kendi uzunluğu var. 2 metreye yakın. Yani 2 metre vardır rahat. Baya iyi yani. Evet hazırsak aydınlatmamızı yakıyorum. Zemin bitkisi denerim ben bunda. Zemin bitkisi denerim ben bunda. Bitmediniz ha. Bence gayet başarılı. Şimdi bakın akvaryumun şöyle çok şık bir kapağı var. Açıyoruz. Smart Feed yemleme aparatını takarak buradan da tatil dönemlerinde otomatik yemleme yapabiliyoruz. Işığımız şöyle bayağı bence güçlü, yeterli yani. Basit bitkilerde işinizi görür diyor adamlar. Bu şimdiye kadar benim kurduğum en yüksek akvaryum olacak dostlar. Şöyle göstereyim. Bu akvaryumda hangi balıklara bakalım? Siz seçin, siz karar verin. Bu akvaryum yüksek olduğu için yine ciklit türleri olabilir. Yine cüce ciklitlerden. Mesela bunda böyle güzel bir çift melek olabilir. Black water yapabiliriz bunu da mesela. Çok şık olur. Gayet güzel kompakt
ufak bir şey. Eğer Juvel'in temsilcileri, yetkililer bu videoyu izlerse şu söyleyeceğimi pozitif anlamda bir eleştiri olarak kabul etsinler. Filtresi, ısıtıcısı, ışığı vesaire, hani filtre medyasına kadar her şey verilen bir akvaryumda ben isterdim ki arka cama da bir siyah fon, siyah folyo verin abi. Bu akvaryuma siyah bir folyo efsane olur, çok yakışır. Ben zaten ilk gördüğümde siyah folyo çekeceğim demiştim. Naçizane eleştirimdir. Bence bu tarz setlere bir de arka plan için bir folyo verseniz tadından yenmez. Bu da benim ilk izlenim olarak eleştirim olsun size. Umarım mesaj yerine gider. Ürünün kutu açılışını yaptık. En ince ayrıntısına kadar size gösterdim ve eleştirilerimi de pozitif, negatif yaptım abi. İlerleyen günlerde bu akvaryuma basit bitkili bir kurulum yapacağız ve bu akvaryumun içinde besleyeceğimiz canlıları siz belirleyeceksiniz. Kanalda daha önce beslemediğimiz canlılar olursa sevinirim. Çünkü karideslerden ve canlı doğuranlardan sıkıldım. O yüzden daha önce akvaryumlarıma koymadığım farklı alternatif olacak balıkları yorumlara yazın. Bu akvaryumu kuracağım dönem geldiğinde bu videonun altına geleceğim. En çok hangi balığı istiyorsanız o balığı bu akvaryuma alacağız dostlar. Buradan bu ürünü bana deneyimlemem ve incelemem için veren Aquashop Bursa Gökhan Topuz abimize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Juvel'i de Türkiye pazarında başarılar diliyorum. İnşallah istedikleri sonuçları alırlar. Biz de ilerleyen günlerde bu akvaryumu güzel bir kurulumla taçlandırıp ürünlerin performansını ve görsellerini deneyimlemiş oluruz. Daha detaylı bir videoda çekeriz aynı zamanda. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.